Bir gün sabah uyandığınızda zihninizle bilgisayara bağlandığınızı, doktorların yaşlanmayı durdurabildiğini ya da insanların Mars'ta bir şehir kurduğunu hayal edin. Tüm bunlar birer fantezi mi? Yoksa bugünün bilim insanları tarafından geliştirilen gerçekler mi? 21. yüzyılın ikinci çeyreği insanlık tarihindeki en büyük teknolojik sıçramalara tanıklık ediyor. İcatlar sadece yaşamı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda insanlığın doğasını, sosyal düzenini ve hatta evrendeki yerini sorgulatıyor. Hazırsanız birlikte geleceğe bir pencere açalım. İşte önümüzdeki 10 yıllarda hayatımıza girecek 8 devrim niteliğinde icat. Işınlanma belki de bilim kurgu tarihinin en büyüleyici kavramı. Star Trek'te kahramanlar bir yerden bir yere saniyeler içinde geçerken biz izleyiciler bunun gerçek olabileceğini hep merak ettik. Günümüzde fizikçiler bu konuda çok önemli bir adım attı. Çinli bilim insanları fotonları yani ışık parçacıklarını dünya ile uzaydaki uydular arasında ışınlamayı başardı. Bu süreçte kuantum dolanıklık adı verilen Einstein'ın ürkütücü uzaklık etkisi diye tanımladığı bir fiziksel olaydan yararlanılıyor. Kuantum ışınlanma henüz insanlar üzerinde uygulanamasa da bilgi transferinde devrim yaratıyor. Bir gün uzayda anlık iletişim kurabilir. Hatta klasik internetin yerine kuantum ağı geçebilir. İnsan ışınlanması için gereken enerji ve biyolojik yapıların kararlılığı ise hala büyük bir soru işareti. Ancak ilk adım çoktan atıldı. Artık sadece düşünerek yazmak, oyun oynamak ya da cihazları kontrol etmek mümkün. Elon Musk'ın kurucusu olduğu Neuralink, insanların beyinlerine mikroçip yerleştirerek doğrudan bilgisayara bağlanmalarını hedefliyor. 2024'te Neuralink'in ilk insan denemeleri başladı. Bu teknoloji felçli bireylerin düşünce gücüyle bilgisayar kullanmasını sağladı bile. Gelecekte bu çipler sayesinde insanların zihinsel kapasiteleri artırılabilecek. Hatta anı kaydı, hafıza yedeklemesi, bilinç aktarımı gibi kavramlar gerçek olabilir. Ancak etik kaygılar da büyük. İnsanların düşüncelerinin okunabilmesi, özel hayatın sona ermesi, zihinsel manipülasyon gibi distopik riskler de göz ardı edilemez. Yapay zeka artık sadece bilgi aramakla sınırlı değil. Özerk araçlar, hastalık teşhis sistemleri, kişisel asistanlar, yapay zeka günlük hayatın her alanına sızdı. Fakat önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde yapay zekanın rolü çok daha derin olacak. Şehirlerdeki trafik sistemleri, elektrik kullanımı, polis teşkilatları, eğitim içerikleri ve hatta yasalar bile yapay zeka tarafından analiz edilip yönetilecek. Bu sistemlere sentetik yönetişim deniyor. Singapur gibi bazı şehirlerde bu tarz karar destek sistemleri şimdiden uygulanıyor. Avantajı mı? İnsan hatasının azalması, kaynakların doğru kullanımı. Dezavantajı kontrolün kimde olduğu belirsizleşiyor. Tüm kararları algoritmalar mı verecek? CRISPR-Cas9 adlı bir teknoloji sayesinde artık genetik yapılar düzenlenebiliyor. Kalıtsal hastalıklar ortadan kaldırılabiliyor, embriyo aşamasında genetik müdahale yapılabiliyor. 2018'de Çinli bir bilim insanı genetiği değiştirilmiş bebekler ürettiğini açıkladığında dünyada şok etkisi yarattı. Önümüzdeki yıllarda zeka seviyesi artırılmış, bağışıklığı güçlendirilmiş, fiziksel özellikleri tasarlanmış bireyler görmek mümkün olabilir. Ancak burada dev bir etik çatışma doğuyor. İnsan doğasıyla ne kadar oynanmalı? Genetik zenginlik sınıfsal ayrımları artırır mı? Bu teknoloji yaratıcı rolünü bilim insanlarına devrediyor. İnsanlık tarihi boyunca gökyüzüne baktı ve acaba yalnız mıyız diye sordu. Şimdi artık bu sorunun cevabını bulma yolundayız. SpaceX'in Starship projeleri, NASA'nın Artemis görevleri, Çin'in Ay üssü planları hepsi uzayda kalıcı yaşam hedefliyor. Mars'ta yaşam kurmak, yeni bir ekosistem inşa etmeyi gerektiriyor. Su üretimi, enerji sağlama, gıda yetiştirme, radyasyondan korunma. Bu bir bilimsel macera değil, aynı zamanda politik ve ekonomik bir devrim. Yeni bir gezegende ülke kurmak ne anlama gelir? Mars vatandaşı ne demek? Dünyanın kaynakları tükenirken
alternatif bir yuvaya sahip olmak hayal değil. Güneşin enerjisini düşünün. Sınırsız, temiz ve güçlü. Şimdi bu enerjiyi dünyada üretmeye çalışıyoruz. Füzyon enerjisi, hidrojen atomlarının birleşerek enerji üretmesidir. Temizdir, atık üretmez ve nükleer patlama riski taşımaz. Fransa'daki ITER projesi bu konuda önde gidiyor. Eğer başarılı olursa kömür ve petrol tarihe karışacak. Füzyonun gerçekleşmesiyle birlikte elektrik fiyatları düşebilir, gelişmemiş ülkeler kalkınabilir. İklim değişikliğiyle savaşta büyük bir zafer kazanılabilir. Belki de insanlık tarihinde ilk defa enerjiye tam anlamıyla özgürce ulaşabileceğiz. 1950'lerden beri çizgi romanlarda uçan arabalar vardı. Şimdi bunlar gerçek oluyor. Japonya, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri uçan taksilerin testlerine başladı. Elektrikli, dikey kalkış yapabilen otonom araçlar havada ilerleyebilecek. Uber Elevate, Joby Aviation gibi şirketler bu alanda öncü. Uçan araçların şehir planlamasını tamamen değiştireceği öngörülüyor. 3 katmanlı trafik, hava güzergahları, dikey otoparklar. Ancak güvenlik, düzenleme ve enerji verimliliği gibi büyük sorunlar da çözülmeli. Yaşlanmak hayatın kaçınılmaz bir süreci. Ama artık bilim bu süreci yavaşlatabiliriz diyor. Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda bazı genetik müdahalelerin yaşlı fareleri gençleştirdiği görüldü. Telomer uzatma, sirtuin proteinleri, hücresel yeniden programlama gibi yöntemlerle insan ömrü 120-150 yıla çıkarılabilir. Google'ın Calico şirketi ölümsüzlük üzerine yatırım yapıyor. Yaşlanmanın engellenmesi sadece fiziksel değil, sosyal devrim de getirir. Emeklilik ne zaman olur? Nüfus artışı nasıl kontrol edilir? Toplumun yapısı nasıl değişir? Bu videoda anlattığımız icatların bazıları halihazırda hayatımıza girmiş durumda. Diğerleri ise laboratuvarlarda şekilleniyor. Teknolojinin gelişmesi kaçınılmaz ama önemli olan bu gelişmeleri nasıl kullandığımız. İnsanlık ateşi icat ettiğinde medeniyet başladı. Şimdi sırada ne var? Kuantum evreni mi, Mars mı, ölümsüzlük mü? Unutmayın. Gelecek ona hazır olanların elinde şekillenir. Sizce bu icatlardan hangisi dünyayı en çok değiştirecek? Yorumlara yazmayı unutmayın. Görmek istediğiniz içerikleri yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.